Merhaba arkadaşlar, History'e hoş geldiniz. Korece öğrenmek isteyenler veya şu an öğrenenler eminim aranızda vardır. Ama biliyorsunuz bir dili öğrenmenizin ya da öğrendiğinizi göstermenin en iyi yönlerinden biri daha çok kelime dağarcığına sahip olmanız veya işte o dilin deyimlerini veya kalıplaşmış sözlerini kullanabiliyor olmanız. O dili aslında sizin ne kadar iyi öğrendiğinizi gösteren en önemli etkenlerden birisidir diye düşünüyorum. Ben de Türkçe konuşurken çok deyim kullanmayı seven biri olarak dedim ki Korece öğrenen arkadaşlar da Korece deyimlerini bilse ve onları günlük hayatında kullanmaya başlasa eminim Koreliler ne kadar güzel de Korece öğrenmişsin diye düşünecektir ve o arkadaşlarımız da bence daha çok böyle işin eğlenceli yanıyla dil öğrenmiş olacaklardır diye düşünerekten bugün Korece deyimler ve kalıplaşmış sözlerden bu videoda bahsetme kararı aldım. Deyimleri ve kalıplaşmış sözleri seçerken en dikkat ettiğim nokta ise bu deyimlerin aynı anlamlarının yani karşılıklarının Türkçe'de oluyor olmasına dikkat ettim ve böylelikle Türkçe ile daha kolay bağlantı sağlayıp daha kolay kullanmanıza yol açacaktır diye düşünerekten özellikle o deyimleri, o kalıplaşmış sözleri seçtim. O zaman hemen videoya başlayalım. Bu videoda Türkçe'de de karşılıklarını bulabileceğiniz 9 tane deyim olacak ve 4 tane ise sacasono denilen 4 heceden oluşan ve genellikle Çince karakterleri içeren kalıplaşmış sözler olacak. Öncelikle deyimlerle başlayalım. Biraz Korece bildiğinizi düşünerekten deyimin içerisindeki sözlerin de yine de küçük küçük Türkçe anlamlarını söyleyerek oradan ne anlamlar çıkarmamız gerektiğini ve bunun tam olarak hangi anlamı ifade ettiğini anlatmaya çalışacağım ve karşılığını, Türkçedeki karşılığını da birebir size söylemeye çalışacağım. Bu ilk deyimimiz Nat marın sega tıkku, pam marın chiga tındında denilen bir deyim. Deyimi de Korece'de soktam olarak düşünebilirsiniz. Şimdi nat dediğimiz gündüz, mal söz, işte se kuş demek, pam gece demek, chi fare demek, tındında dinlemek anlamına geliyor. Yani demek istiyor ki gündüz sözünü kuş duyar, gece söylediğiniz sözü fare duyar. Yani diyor ki gündüz de söyleyeceğine dikkat et, gece de söyleyeceğine dikkat et. Her zaman duyulur. Bizdeki karşılığı da ne oluyor? Evet doğru bildin. Yerin kulağı vardır. Bu deyim tam olarak birebir bu anlama geliyor. Talmyon samkigu, sımyon pennında. Şimdi tal da tatlı demek, samgi da yutmak, çiğnemek, sımyon sıda, ekşi, acı anlamında düşünebilirsiniz. Pennin de çıkarmak, tükürmek anlamında. Yani diyor ki tatlıysa yiyoruz, acıysa çıkarıyoruz. Yani demek oluyor ki bir işte işimize yarayan bir şey varsa biz onu hemen kabul ediyoruz. Ama işimize yaramayan, çıkarımıza uymayan bir şey varsa hemen onu terk ediyoruz ve işte görmezden geliyoruz gibi bir şey oluyor. Bizdeki tam Türkçe karşılığını belki birebir anlamına gelmeyebilir ya da sizin bildiğiniz farklı deyimler varsa buna da karşılık olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama bunu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Kedi uzanamadığı ciğere bundar dermiş. Yani diyor ki iyiyse biz kabul ediyoruz. Okey ama kötüyse bizim işimize yaramadıysa illaki bir atarız. Yani diyor ki talmyon samkigu sımyon pennında. Mari shiga tenda. Mal söylemiştim söz söylediğimiz kelime. Shi dediğimiz bir şeyin çekirdeği özü anlamına geliyor. Teda olmak anlamında düşünebilirsiniz. Yani sözünüz, söylediğiniz söz bir şeyin özü çekirdeği olabilir. Yani oradan dallanır, budaklanır, büyür. O yüzden söylediğiniz söze dikkat etmenizi söyleyen bir deyim oluyor. Mari shiga tenda. Yani söylediğin söze dikkat et, o gerçek olabilir. Bizdeki karşılığı ne ola? Ben de bunu dedim ki bir şeyi 40 sefer söylersen olurmuş. Gerçekten öyle. Söylediğin söze dikkat et. Söylersin. O oradan büyür, dallanır, budaklanır. Gerçek olur. Yani 40 sefer söylersen olurmuş. Bir sonraki deyim ise horangidu cemalhamyon onda. Dediğimizde aslan da kendi ismini duyduğunda geliyor. Yani şimdi aslan dediğiniz dağın böyle işte derinliklerinde yaşayan uzak bir hayvan. Diyor ki yani horangi lafını bile etsen diyor. Yani aslanın ismini bile söylesen diyor kendi ismini duyunca gelir diyor. Yani diyor ki yine bir şey
böyle etrafında görünmüyor, gözüne görünmüyor diye duyulmaz sanma. Yani yine söylediğin an o kişi o lafın üstüne gelir. Yani biz burada ne diyoruz? Türkçe'de iti an çamağı hazırla. Bu deyim, işte bu söz benim en çok kullandığım, Korece'de gerçekten en çok kullandığım deyimlerden biri. Ne diye sorarsanız umul an keguri. Umul dediğimiz kuyu, an içerisi demek. Keguri de kurbağa demek. Yani düşünün işte kuyu içerisindeki kurbağa. Ne anlarsınız? Çok bir şey anlam çıkaramayacağınızı da tahmin ediyorum. Ben de ilk duyduğumda anlamamıştım. Ama şöyle açıklıyor deyimi. Kurbağa diyor kuyunun içerisinde ve gördüğü tek yer o kuyunun yukarısındaki gökyüzü. Ve o kurbağa tüm dünyayı orası gibi sanar. Sadece her şey kendi baktığı yerdenmiş gibi, kendi yaşadığı yermiş gibi düşünür diyor. Ama aslında öyle değil. Aslında kurbağanın orada ne kadar yeniliklere kapalı, kendi yaşadığı yeri her şeymiş sanan bir varlık olduğundan bahsetmeye çalışıyor. Yani burada tam olarak Türkçe karşılığında böyle bir deyimin bulamadım. Belki de ben bilmediğim için de olabilir. Biliyorsanız yine bana söyleyebilirsiniz. Yani diyor ki kendi yaşadığı yeri tüm dünya gibi düşünenler, yeniliklere açık olmayan kişiler için umul an keguri lafını kullanabilirsiniz. Bunu ben çok kullanmıyorum ama söylendiğinde ne olduğunu tahmin edebiliyordum. Çünkü biraz böyle Türkçe'ye de benziyor aslında söyleyiş tarzı Korece deyimlerin. Bu deyim 작은 고추가 더 맵다. Şimdi çak da küçük, koçu biber demek, to daha çok anlamında, mepta acı demek. Diyor ki yani küçük biber daha acıdır. Evet düşündüğünde de fiziksel olarak veya işte doğal normal yaşamda da düşündüğünüzde küçük biberler acıdır. Ama sizce gerçekten burada küçük biberlerin acı olduğu anlamını mı bize söylemeye çalışıyor bu cümle? Tabii ki hayır. Demek istiyor ki yani siz de aslında bu kelimenin açıklamasına baktığımda direkt şöyle açıklıyordu. İşte diyor ki siz de eminim diyor boyu kısa olanlardan falan bir şekilde diyor zarar görmüşsünüzdür. Bir böyle hayal kırıklığına uğramışlığınız vardır. O yüzden o kişilere diyor o 작은 고추가 더 맵다 lafını kullanabilirsiniz diyor. Ben de bunu Türkçe olarak düşündüğümde şu aklıma geldi direkt. Eminim daha usturuplu olan bir karşılığı vardır ama götü yere yakın olandan korkun lafı bence o kişiyi tanımlamak için kullanabileceğiniz 작은 고추가 더 맵다 lafıyla hemen hemen örtüşüyor diye düşünüyorum. Bir sonraki deyimimiz 걷기도 전에 뛰려고 한다. 걷기도 전에 뛰려고 한다. 걷다 yürümek, 전 öncesinde, 뛰려고 뛰다 koşmak, handa yapmak hada. Diyor ki yani yürümeden önce koşmaya çalışmak. Aslında tam olarak anlamı kelimelerinden de anlaşılacağı gibi yürümeden önce koşmaya çalışmak. Yani bir şeyin basit, en basic kısımlarını bilmeden daha zor olanını yapmaya çalışmak tabii ki her dilde olduğu gibi saçma ve buna karşı mutlaka bir deyim geliştirilmiş. Bizdeki karşılığında biliyorsunuzdur. Emeklemeden koşmaya çalışmak. O yüzden her işin küçük küçük basit adımlarından başlayarak zor olanına gitmek insanın doğal yaşamına uygun olduğunu anlatıyor bu deyim. Bu deyimi de çok kullanabilirsiniz ama buna yaraşır bir Koreli arkadaş bulur musunuz orasını bilemiyorum. 어려울 때 친구가 진짜 친구다. Zor anlarınızda olan arkadaşınız gerçekten sizin arkadaşınızdır. Yani buna Türkçe olarak belki kara gün dostu olarak da düşünebiliriz. Yani sadece mutlu anlarında değil, senin her zor anında yanında olan senin gerçek dostunduru kullanabileceğiniz bir kalıplaşmış söz. Bu deyim ise 팔 없는 말이 절리 간다. 팔 없는 yani ayağı olmayan söz gibi. Ayağı olmayan söz 절리 간다 demek uzaklara gider anlamına geliyor. Uzağa gider. Ayağı olmayan söz uzağa gider. Ne anlamına gelebilir? Aslında biraz yine sözlerinize dikkat etmenizi söyleyen bir deyim. Yani diyor ki sizin diyor ağzınızdan çıkan her bir laf, bunu dedikodu olarak da düşünebilirsiniz. Hissiz farkında olmazsınız ama çok uzaklara gider yayılabilir. O yüzden çıkan sözlere dikkat edin anlamında kullanılıyor. Bunun tam olarak Türkçe karşılığındaki deyimini
Aslında aklımda bir deyim var ama bir türlü çıkaramadım. Onu tam olarak şeyini bulamadım da. Sonra araştırdığımda şöyle bir deyim daha olduğunu öğrendim. Ben çok kullanmıyorum, duymamıştım ama diyor ki bir başka işte buna karşılık olan bir deyimde diyor ki 32 dişten çıkanı 32 mahalle duyar. Yani ağzından çıkanı herkes duyabilir. O yüzden yine söylediğiniz sözü dikkat etmenizi söyleyen bir deyim. Evet, deyimlerin sonuna geldik ama demiştim 4 heceden oluşan kalıplaşmış sözler de var Korece'de. Bence bunlar da çok eğlenceli. Hem de biraz böyle Çince karakterlerin de ne anlama geldiğini biraz tahmin edebiliyorsunuz. Yani öğrenirsiniz eğer bu saca songo dediğim kelimeleri bir tık böyle Çince karakterleri de anlamaya çalışıyorsunuz ama bizim için gerçekten zor. Çince karakter bilmediğimiz için Çinliler bu konuda tabii ki çok iyi. Korece'de Çince karakterlerden oluşan kelimeleri ilk defa duyuyor bile olsalar o telaffuzundan falan ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorlar. Biz maalesef ezberlemek zorundayız. Şimdi o saca sonradan 4 tane örnekle başlayacağım. Bunlar da birebir Türkçe'de hemen hemen karşılığı olan kalıplaşmış sözler. İlki şip, şi, ilban. Tam 4 hece. Şip, şi, ilban. Genel olarak bu 4 heceli kalıplaşmış sözün ne anlama geldiğinden de bahsedeyim. Şipşi ilban arkadaşlar diyor ki birden fazla kişi yani burada işte birçok kişi birer kaşık yemek verse o bir bütün yemeği oluşturur. Yani herkesin küçük küçük yardımları belki bir kişinin temel bir yardımını, ihtiyacını karşılar anlamında. Bizdeki de anlamı tam olarak bu anlam değil belki bizim kullandığımız ama baktığınızda anlam olarak damlaya damlaya göl olur gibi düşünebilirsiniz. Küçük küçük birikimler, küçük küçük yardımlar, büyük yardımları bir kişinin ihtiyacını oluşturur diye düşünebilirsiniz. Bu bence bilmenizi gerektiren bir kelime. Saca songo diyeyim. İlsok이조. Tam olarak o işte 4 hecenin anlamları da bir taşla 2 kuş vurmak anlamına geliyor. İl-sok taş, i-jo. Tam olarak bizdeki de Türkçe karşılığı gibi il-sok-i-jo kelimesi bir taşla 2 kuş vurmak anlamına geliyor ve ben çok bunu yaygın olarak kullanıyorum. Size de kullanmanızı öneririm. Bu da aslında ben çok kullanmadım ama Koreliler kendi işte günlük yaşantılarında çok kullanıyor bu kelimeyi. Bu kelime ise pan, shin, pan, ıy anlamında. Shin'i inanmak anlamına geliyor. Iy, ışime ıy yani şüphelenmek anlamına geliyor. Pan ise pan bildiğiniz gibi yarı anlamında. Yani bir şeye karşı siz dediğinizde birisine pan shin pan ıy dediğinde gönlünüzün yarısı ona inanıyor, yarısı şüphe ediyor anlamına geliyor. Yani yarı inanıp yarı inanmamak, şüphelenmek anlamında düşünebilirsiniz. Bu sıradaki saca songo ise bence insanlara biraz böyle motive eden bir saca songo. Tegimansong denilen bir saca songo. Bu tegimansong'un anlamı büyük bir çömleği yani bir çömlekçinin çömleği yaptığını düşünün. Veya işte bir işin küçüğünü ve büyüğünü düşünün. Bir işin tabii ki küçüğünü yapmak çok hızlı, çok az zaman alır ama büyük bir şey, büyük bir çömleği yapmak zaman alır. Yani diyor ki aslında yaptığınız iş şu an çok zaman alıyor. Belki sizin hedefinize ulaşmanız için çok zaman alıyor diye düşünmeyin. Her zaman büyük çömleği yapmak büyük, uzun zamanlar alır diyor. Yani diyor ki iyi bir şeyleri başarmak için zamanınızın çok harcanacağını düşünüp ona göre umudunuzu kaybetmeyin anlamında. Evet arkadaşlar bugünkü videonun bu biraz daha böyle advanced Korean language olarak düşündüğünüzde ileri seviyede Korece öğrenmek veya ileri seviyede de olmayabilirsiniz ama günlük yaşantınızda böyle küçük küçük deyimler, daha böyle biliyoruzu göstermeye çalışıyor da olabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Emin olun içlerinden birçoğunu ben de çok günlük yaşantımda kullanıyorum. Ama şunu da belirtmek isterim ki Koreli gençler çok deyim ve saca songo çok kullanmıyorlar. Bu genelde yaşını almış insanların çok kullandığı deyimler. Ama bir yabancı olarak siz tabii ki deyim kullandığınızda veya saca songo söylediğinizde insanlar gerçekten yani sen bunu da mı biliyorsun? Hani
bu kadar mı Korece biliyorsun, böyle iyi mi biliyorsun'u düşündürtebilirsiniz. Hem de ben birebir Türkçe'de karşılığı olan deyimler ve işte sacasonalar olduğunda öğrenmeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli buluyorum. O yüzden size de günlük yaşantınızda kullanmanızı, Koreli arkadaşlarınızla konuşurken kullanmanızı öneririm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu likelamayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.